Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemelerle kolay şekliyle de gerçekten çok lezzetli bir açma tarifiyle geldim. Gördüğünüz gibi yumuşacık tel tel ayrılan açma tarifimizin buyurun hadi lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Açma tarifimizin hamuru için ilk önce yoğurma kasesinin içine 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardakları. 1 su bardağı dolusu sütümü de ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sütümüzün, suyumuzun mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. Bu sayede daha güzel açma tarifimiz olacaktır arkadaşlar. 2 yemek kaşığı dolusu toz şekerimi de ekledikten sonra 1 paket kuru maya ekliyorum. Tek kullanımlık. Sizler dilerseniz yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. Tuzumu eklemeden önce malzemelerimi biraz karıştırıp sonrasında tuzumu da ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kullandığım tatlı kaşığı ufak. Sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unumu da yavaş yavaş ekleyerek hamurumun kıvam almasını sağlayacağım. Spatula ile biraz karıştırdıktan sonra elimle yoğurarak devam edeceğim. Un toplamda 6 su bardağı kadar ekledim. Her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre un eklemeye özen gösterin. 5 su bardağı un eklemiştim. 6. su bardağı unumu da ekliyorum ve sonrasında kıvam alana kadar hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Mayalı hamuru yoğururken çok fazla oyalanmadan yoğurmaya çalışın. Fazla hamurunuzun o ılıklığının soğumasına müsaade etmeyin. Bu sayede hamurunuz daha güzel mayalanıp poğaçalarınız, açmalarınız, mayalı hamur işleriniz daha güzel kıvamlı olacaktır. Onun da her zaman yavaş yavaş ekleyerek kıvam almasını sağlayın. Evet, benim 6 su bardağı unum yeterli geldi. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması yeterli. Kıvam alan hamurumun üzerine kapakla kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bu açma hamurunu çok fazla mayalandırmadım. Yarım saat mayalandırmak yeterli geldi. Bezelerini de mayalandırma işlemi yapacağım için ilk havasını biraz yoğurma kasesine çıkartıyorum hamurumu. Çok fazla yoğurarak içindeki o mayalanma havasını söndürmeyelim. Hamur kesme aparatımla bezemi güzelce parçalara bölüyorum. Ben 12 beze şeklinde yapacağım. Sizler dilerseniz daha ufak veya daha büyük açmalar olarak da yapabilirsiniz. Büyüklük, küçüklük ayarlayarak 12 eşit parçaya ayarlayacağım. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. 12 adet bezemi hazırladıktan sonra bezelerimi servis tabağına alacağım. Servis tabağına birkaç damla yağ damlatarak fırçayla da her yerin dağılımını sağlıyorum. Sonrasında bezelerimi servis tabağına yerleştireceğim. Bezelerimi servis tabağına aldıktan sonra fırça yardımıyla 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ üzerlerini güzelce gezdiriyorum. Sadece 2 yemek kaşığı sıvı yağ yeterli geldi bezelerimin üzeri için. Çok fazla sıvı yağ eklemenize gerek yok. Bu sayede bezelerimiz de daha rahat açılacaktır. Üzerine buzdolap poşetini kapatıyorum ve bu şekilde kenarda 15 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. 15 dakika mayalandırmış olduğum bezemi elime alıyorum ve alt kısmını çeviriyorum. Bu alt kısmından bezelerinizi açarsanız daha kolaylık olur. Kesinlikle üst tarafından açmayın. Mutlaka alt kısmından açmaya özen gösterin. Bir kere fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyorum ki açmalarım daha güzel yağlı, içi de kat kat ayrılması için.
Çok fazla yağ sürmüyorum. Gördüğünüz gibi yani çok az yağlı açmalar olmuş olacak. Hamurum çok güzel dinlendiği için hemen kolaylıkla birkaç dokunuşta hamurumu istediğim büyüklükte açtım ve sonrasında bu şekilde katlıyorum. Katladığım kısımları da birazcık bastırarak açıyorum ki arkadaşlar açmam daha güzel kat kat olması için. Katlamış olduğum hamurumun orta kısmına bu şekilde lor peyniri ekliyorum. Sizler dilerseniz kaşar veya başka peynir de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sardıktan sonra elimle birazcık bastırarak uzatıyorum. Çok fazla inceltmeyeceğim. Bu şekilde de güzelce sardıktan sonra avucumun içiyle biraz bastıracağım arkadaşlar. Açmamın daha büyük olması için. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha güzel olur. İlk açmamı yapıp güzelce tepsiye yerleştirdikten sonra geri kalan bezelerimi tekrardan aynı şekilde açıyorum. Sadece fırçayla bir kere sıvı yağ sürüyorum. Çok fazla yağlamanıza da gerek yok. İnanın bu şekilde de çok lezzetli açmalar elde edebiliyorsunuz. Açarken çok az ufak tefek yırtıklar olsa da hiç önemli değil arkadaşlar. Elinizde bastırdığınızda o yırtıklar da kayboluyor. Tekrardan açmış olduğum hamurumu katlıyorum. Katlamış olduğum şekliyle de birazcık bastırıyorum ki açmalarım daha güzel kat kat olması için. Tabii ki sizler dilerseniz sadece peynirle de değil kıymalı patatesli olarak da yapabilirsiniz. Peynir ekledikten sonra rulo yapmış olduğum hamurumu çok az elimle bastırarak uzatıyorum. Çok fazla inceltmeyelim. Bu şekilde de kıvırarak içe doğru katladıktan sonra elimizle bastırarak açmamızı büyütelim. Yine aynı şekilde geri kalan bezelerim bitene kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi sadece fırça yardımıyla bir kere sıvı yağ sürdüm. Başka sürmedim arkadaşlar. Çok yağlı olsun istemiyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız çok fazla yağlı olmadan yumuşacık puf puf açmalar elde edersiniz. Peynirimi ekledikten sonra kıvırarak yine aynı şekli veriyorum. Bu şekilde çok az yağlayarak puf puf kat kat ayrılan çok lezzetli açmalar yapabilirsiniz. Kıvırmış olduğum hamurumu tekrar avucumun içinde bastırarak tepsime yerleştiriyorum. Hamurum bitene kadar aynı şekli vererek açmalarımı hazırladım. Tepsime yerleştirdim. Tepside bu şekilde avucumun içiyle güzelce bastıracağım. Sonrasında tepsi mayası yapacağım. Tepsi mayası yapmadan bu şekilde bastırmaya dikkat edelim. Tepsi mayası yaptıktan sonra bastırmayacağımız için bu aşamada bastırıyorum. Tepsimin üzerine temiz bez örterek bu şekilde yarım saat tepsi mayası yapacağım açmalarımı. Sizlerin zamanınız yoksa fırında 50 derece fansız ayarda da tepsi mayası yapabilirsiniz. Yarım saat tepsi mayası yapmış olduğum açmalarımın üzerine bir adet yumurta sarımın içine yarım çay kaşığı kadar pekmez ekliyorum. Açmalarımın daha güzel kızarıp daha parlak görünmesi için. Pekmezle yumurta sarısını karıştırdıktan sonra güzelce açmalarımın üzerine yumurta sarımı bolca sürüyorum. Yumurta sarısını fırçayla sürerken çok fazla bastırmıyorum ki arkadaşlar tepsi mayası yapmış olduğum açmalarımın da havasının sönmemesi için. Yumurta sarısı sürmüş olduğum açmaların üzerinin orta kısmına çok az susam gezdireceğim. Sizler beyaz susam, çörek otu da ekleyebilirsiniz. Ben simit susamı tercih ettim. Bu arada fırınımı da ısıttım arkadaşlar. Mutlaka açmalarımın güzel pişmesi için öncesinde 5 dakika ısıtılmış 180 derece fanlı ayarda orta rafta açmalarımı pişmeye gönderiyorum. Fırınımın orta tarafında fanlı ayarda nar gibi kızarana kadar açmalarımı pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel piştiler arkadaşlar.
Açmalarınızın daha yumuşak olmasını istiyorsanız fırından çıkarttığınız gibi üzerine temiz bezle örtüp bir 10 dakika bekleterek daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz. Ama bakın arkadaşlar, ben hiç üzerine bez örtmediğim halde açmalarım yumuşacık. İlk sıcaklığı çıktığı gibi sizlere hemen göstermek istiyorum dokusunu. Tel tel ayrılıyor. Gerçekten denenmesi gereken çok güzel bir lezzetli açmalar oldu. Sizlere gerçekten bu yumuşacık puf puf açmaları yapmanızı tavsiye ederim. Malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.